Kiranız ne Ahmet buradaki? Kiramız şu an hani sadece düz kira böyle 1100 euro civarında ama masraflarla birlikte yani elektrik, doğalgaz, faturalarla birlikte. Korumuş kendini arkadaşlar. Şöyle 2. Dünya Savaşı'nda da kendilerini direkt olarak Hitler'e teslim etmişler. Şehre zarar gelmesin diye. Türkiye'deyken çok çalışıyordum, hep çalışıyordum. İş odaklıydım yani işte hayatımın büyük kısmını kaplıyordu. Burada kendime zaman ayırıp daha farklı işler de yapabiliyorum. Üç buçuk gibi hava kararıyordu. Ben güne yeni başlıyorum, hava kararıyordu. O yüzden yani biraz alışmam sıkıntılı oldu ilk başlarda ama. Sürekli buluşuyorlar zaten. İş çıkışları falan özellikle çok buluşuyorlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Prag'ın, Çekya'nın yeni bir videosuyla hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Çekya'dayım. Prag'ı gezmiştik. Size o videoda demiştim ki buradaki bu bilgileri, kiraları, fiyatları, işte buradaki yaşamı falan burada yaşayan insanlardan öğreneceğimi söylemiştim. Öyle de yapacağız. Bu videoda burada yaşayan, Instagram'a üzerinden haberleştiğim Ahmet ve Gamze arkadaşımla beraber olacağız. Onlara buradaki yaşamı soracağız. Prag sokaklarını gezeceğiz. Belki bir şeyler deneyeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Bunu Instagram'da sormuştum. Ne görmek istiyorsunuz Avrupa'da diye. Orada yaşayan Türklerle alakalı sohbet, muhabbet nasıl yaşadıklarını merak edenler olmuştu. Onları soracağımız bir video olacak bu. Şu anda onların yaşadığı bölgede mahalledeyiz. Onlar şöyle önden gidiyor. Ben onlara yetişeyim. Biraz sohbet edeyim. Çok sessiz, sakin. Hava biraz bugün soğuk. Gerçekten hava aydınlık görünüyor ama buz esiyor gibi bir şey yani. Soğuk esiyor. Prag videosunu izlediyseniz Prag'ı çok sevmiştim. Çok beğenmiştim. Tekrar buradayız. Prag'ın o gene gittiğim noktalara gideceğim ama Prag'ı böyle günlerce gezsem doymayabilirim. O kadar keyif verici bir şehirmiş. Hem huzurlu, hem eğlenceli, hem çok canlı. Çok güzel bir şehir Prag. Çok sevdim. Gelenler ne demek istediğimi biliyordur. Yani orta çağ hissiyatını çok yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz burada. Her yer tarih. Açık hava müzesi gibi bir şehir yapmışlar. Olur da bir gün vizeniz olur ya da Prag'a gelme imkanınız olur, Avrupa'yı gezme imkanınız olur. Mutlaka Prag'a ekleyin rotanıza. Çok güzel bir şehir gerçekten. Yanımda Duygu var, sevgili eşim. Onunla beraberiz. Ahmet kardeşim var. Önce tanıtayım. Bir de sevgili eşi Gamze var. Gamze nasılsın ya? İyiyim, teşekkür ederim siz. İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buralar sizin mahalle sokaklara. Evet, buralar bizim. Bu Prag Ahmet şey diye mi geçiyor? Sen Prag 6 dedin ya buraya. Evet. Prag böyle bölme 1, 2, 3, 4, 5 diye mi ayrılmış? 6, 7, 8, 9, 10, 12'ye kadar gidiyor. Bayağı şey gibi bölge ama mesela buranın adı Veleslavin diye geçiyor. Öyle ama Prag 6'da bak hatta şurada tabela var. Ha şöyle. Veleslavin mesela Prag 6. Hani aslında adı Veleslavin. Prag 6. Bilmiyorlar buradakiler çok fazla. Prag 6, Prag 7 deyince bilmiyor. Hani bölge söyleme. Adını Veleslavin'i söylemen lazım mesela. Ha öyle biliyorlar. Evet, yerlisi çok şey bilmiyor öyle. Ama haritada şey çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye çıkıyor. Bizim için kolay olan o işte. Evet. Prag 1, 2, 3 diye biliyoruz çünkü en geniş o. Demin biz yemek yiyorduk da kahvaltı yapıyorduk Ahmetlerin evinde. Çöplerden konu açıldı. Burada çöpleri ayrıştırıyorlar herhalde değil mi Ahmet? Evet, burada da ayrıştırma var. Nasıl yapılıyor? Gamze sen de biliyorsun onu. Bu mavi kutuya kağıtlar atılıyor. Burası plastikler. Buraya da camlar atılıyor. Ayrı bir bölmede her binanın apartmanın. içinde var. Aynen. Karışık kutu var böyle çöp attığımız. Bir de böyle işte yemek artıkları. O tarz şeyler atıyoruz. Yani organik atıklar diye geçiyor. Plastik dahil her şeyi ayırıyorsunuz. Ayırıyorlar evet. Şey kadar Almanya kadar falan iyi değil ama gene burada çok dikkat ediliyor. Özellikle binadaki çöpe atıyorum farklı bir şey atılırsa, yanlış bir şey atılırsa bütün binaya ceza geliyor. Ha komple. Komple binaya ceza geldiği için de işte binadaki yöneticiler azıcık şey oluyor. Uyarı oluyor. Uyarı yapıyor. Tabii yapıyor. Çok sakin burası. Sakin. Baksana evet. Kuş sesleri var. Doğayla iç içe ya. Ama şura orman mı şu sağ taraf? Şurası özel bir alan. İçeride bir tane büyük bir eski ev var. Belki büyük eskiden bir tane tesis falan da olabilir veya okul. Şu an bomboş ama kocaman bir arazisi var. Şeyi de merak ederler arkadaşlar. Kimsiniz? Ahmet kim? Gamze kim? Onları da sorayım ya. Gamze benim eşim. Sahiplenici erkek. Onu önden söyleyeyim. Ahmet kimsin kardeşim? Yani ne zamandır buradasın, Prag'dasın? Ne iş yapıyorsun? Neden buradasın ya da? Bir ufak bahsetsek olur mu? Olur. Prag'da 2 senedir buradayız. Ben görsel efekt süpervizörüyüm. Ne yapıyoruz biz görsel efekt derken? Bu dizilerdeki, filmlerin görsel efektlerini yapıyoruz. Tamam.
Ben de orada ufak ekipleri yönetiyorum bazen. Türkiye'de yaptım bu işi 5-6 sene. Üniversiteden mezun olduktan sonra. Sonra burada bir şirketle anlaştım. Buraya yerleştim. 2 sene oldu. 2 senedir buradasın. 2 senedir de buradayız. Güzel, memnunuz yani Prag'dan. Kalma şartlarını falan şirket mi sağladı burada? Evet, onlar sağladı. Yani onlar çoğu şeyi ayarladı. Vize işlemlerini, ev işlemlerini falan her şey çok yardımcı oldular o zamanla. Tabii ilk geldiğinde o zaman sen Gamze ile evli değildin. Değildim. Sonradan Gamze ile evlenince o Evet, da. ya şey oldu. Tam evlenme arifesinde geldim ben. Bu yüzden vize işlemlerini de başlatmamız lazımdı Gamze için. Önden bir nikah yaptık. Ben sonra geldim. Sonra geri döndüm. Düğün yaptık. Sonra Gamze ile birlikte bir daha geldik. Bir daha geçtiniz Bir daha beraber. geldik. Tabii daha yola adımımızı atmadan o geçeceğimizi anladığı için Anladım. duruyor. Sen ne zamandır buradasın Gamze? Ben Aralık 2023'te geldim. O sıradan beri buradayım. İşte Alıştın mı? ailemin yanına gidiyorum. Alıştım. İlk başlarda zordu. Yabancılık çektim ama hani buranın sakinliğine de alıştım. Sizin özellikle bu yaşadığınız bölge çok sakin. Evet. Sakin. Acı şehrin dışında kalıyor. Ama güzel yani. Çok aslında şehrin içi de sakin ama o çok turistik olduğu için çok kalabalık oluyor bazen. Burada hiç o yok yani. Evet, öyle bir yoğunluk yok. Şimdi biz tramvaya bineceğiz. Burada toplu taşıma sanırım şehrin her yerine var gibi gördüm haritadan. Tramvayla her yere gidebiliyoruz. Metro, tramvay her şeyi Evet, kullanabiliyoruz. Şimdi böyle şehrin kalesine gideceğiz. Sohbete, muhabbete, gezme oralarda da devam edeceğiz arkadaşlar. Ahmetlerle, Gamze'yle konuşmak istiyorum. Türkiye'den bir anda 29-30 sene Türkiye'de yaşayıp bir anda buraya yerleşmişler. Farkları sorarız. Neler yapıyorlar, neler yapmıyorlar. Hepsini sorarız, konuşuruz. Hatta belki acıkırsak iyi bir Türk kahvaltısı yaptık. Ahmetlerin evi de çok tatlıydı. Ya onu soracağım ya. Evlerinin görüntülerini koyayım ben buraya. Kiranız ne Ahmet buradaki? Kiramız şu an hani sadece düz kira böyle 1100 euro civarında ama masraflarla birlikte yani elektrik, doğalgaz, Faturalarla. faturalarla birlikte 1400'ü falan buluyor. 1400 euro falan buluyor. 1400 liraya falan geliyor aylık. Geliyor evet. Yani daha uyguna da evler var aslında kalınabilir. Ama tabii hangi bölgede olduğuna bağlı, nerede olduğuna bağlı, kaç artı bir olduğu. Eğer 2 artı birse çok pahalanıyor zaten. Daha Yani- yüksekleri de var. Var. Yani. Kesinlikle Bir var. artı. Bizim bir Ya artı. şöyle evlerin mesafesini şöyle söyleyeyim size. Tramvayla 15-20 dakikaya merkezdeyiz. Evet. Tek tramvayla. Tramvayımız geldi. 2 numara bizim göz bebeğimiz. Evet. Her Çok tarafı- şık ya. Şehir o kadar tatlı ki Prag. Bir de bu tramvaylar ayrı bir hava katıyor. Bu arada bu tramvayların burada dokunulmazlığı varmış. önceliği var. Önceliği varmış yani. İnsandan önce. Evet, İnsanlar öyleymiş. tramvaya beklemek zorunda. Duygu biz bilet alalım. İçeriden bilet alabiliyorsunuz burada toplu taşımalarda. Mesela içeriden girdik bilet alıyoruz. 30 dakikalı 30 çekke kronu arkadaşlar. Kredi kartınızı okutup alabiliyorsunuz. Yok. Gişeden geçmiyorsun yani bir Yok. bariyeri atlayıp geçmiyorsun ama sana bırakıyor. Senin kontrolünde her Sana şey. bırakıyor. Bir de yani bizim tarafta çok yok ama genelde merkezi tarafta çok kontrollü de oluyor. Cezaları da var tabii. bunun. Abinin bir tanesi geliyor bir anda. Şöyle bir şey gösteriyor sana. Göster bak bileti. biletini. Bir defa ablam ceza yedi ama orada şöyle oldu. Biz yarım saat bilet aldık. 10 dakika geçmiş, yolumuz bitmemişti. Şansa son dakika denk geldi. Yani ineceğiz birazdan denk geldi. 50 euro ceza verdi. 50 lira. Bu cezalar Almanya'da da benim bildiğim kadarıyla 2'de 3'te mahkemeye kadar 3. 4. gidiyor. Evet gidiyor. Hatta şey istiyor bazıları. Özellikle Almanya'dakiler sanırım. Hani hiç şimdi yani dosya işleneceğim ben direkt nakit vereyim sana kapatalım mevzuyu yani resmi olarak nakit hemen parasını verirsen arkadan kağıt falan geldi. Çünkü kağıt deyince aslında arkada bir şey İşler oluyor. ciddileşiyor. Yani hakkında bir kayıt oluyor. Evet. Olumsuz bir şey oluyor. İleride bir daha yaptılar, bir daha olmuş oluyor. O yüzden onu çok istemiyorlar o tarz şeyleri. Tramvayla böyle 2 durak kadar geldik arkadaşlar. Kaleye doğru yürüyoruz. Ama o şehrin böyle bak ana merkez taraflarından bir tık yukarıdayız biz şu anda. Bu etrafa da bir bakın istiyorum. Parkı bahçesi Prag'da her yerde var. Gerçekten çok gördüm. Hallerde bir yerde gidiyoruz. Parkımız burada. İnsanların yaşadığı yerler böyle yerler. Ahmetlerin yaşadığı yerler biraz daha böyle 2 katlı, 3 katlı. Çok kısaydı. Öyle çok... Benim, yani siz bayağıdır buradasınız. Büyük bina çok yok herhalde ya. Çok fazla yok yani en fazla benim gördüğüm 4 katlı falan. Evet öyle çok 4 büyük katlı. binalar dikmemişler insanlar. Ama- Şehir planlamasını beğendim. Şey var birkaç tane gökdelen gördüm. Çok uzun olmasa da yeni yerleşim yerlerinde yapmaya Yapmışlar başladı. mı? İhtiyaç var sanırım.
ettim. Ama genel olarak Çekya çok güvenli. Yani kriminal olaylar çok düşük seviyede. Burada. Evet. Şeyden sordum onu. Abi biranın memleketi gibi bir şey. Biraları çok meşhurmuş. En çok nüfus oranla en çok tüketildiği ülke Çok tüketiliyor. burasıymış. İşte o sıkıntı doğuruyor mu acaba? Ya bazen hani kavga çıkıyor mudur? Çıkıyordur bazen ama hani böyle o da çok hızlı biter. Yani çok yani herkes kaçar kavgadan aslında. Çok kavgaya meyilli değiller aslında. Böyle çok birbirinizi pataklayın ama işte alkollü kafayla her şey olabilir yani. Evet. Bunlar Ama da çok sapıtan oluyor ama benim bahsettiğim daha çok hırsızlıktır. Bunlar çok düşük seviyede. Polis de iyi çalışıyor bence. Çok hızlılar. her yerde de var. Her yerde varlar. Kaleye doğru giderken böyle eski ara sokaklardan geçerek gidiyoruz arkadaşlar. Prag Kalesi'nin önünden geçip oradan Old Town'a doğru yürüyeceğiz. Prag gezisi için de Prag'daki ilk videomu izleyin arkadaşlar. Bu video böyle sohbet, muhabbet olacak. Tabii gene gezeceğiz bir yerlere ama böyle ara sokaklarda bile çok şık binalarla, yapılarla karşılaşıyorsunuz. Çok güzel yapılar var böyle. Ya Prag korumuş kendini arkadaşlar. Şöyle 2. Dünya Savaşı'nda da kendilerini direkt olarak Hitler'e teslim etmişler. Şehre zarar gelmesin diye. Sanırım tek bir bomba düşmüş bir yere herhalde. Evet. Doğru değil mi? Belediye binasına. Bir tane o da diyorlar. Hitler hani göz korkutmak için Gözdağı. bir tane attı herhalde, halkla direkt teslim oldu. Turistik için de şöyle arabalar var arkadaşlar. Şehri böyle arabalarla gezdiriyorlar size. Turistik aktivite. Şöyle şehir otobüsleri de var. Bak karşımıza çıktılar onlar. Göstereyim bari. Geziyorlar sizi gezilecek noktaları. Bunlarla şehrin her yerinde görebilirsiniz bunları geldiğinizde. Bahsettiğimiz gibi ulaşım konusunda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Her yerden her yere metrosu, tramvayı, otobüsü var. Google haritaları açtığınızda göreceksiniz. Toplu taşıma da eğer değil de böyle taksi kullanayım diyorsanız Bolt, Uber işliyor. Onları da indirip kullanabilirsiniz. Prag'ın en ünlü yerlerinden birisi arkadaşlar. Burası Prag Kalesi. Zaten bugün de hafta sonu. O yüzden insanlar gelmeye başlamış. Hava güneş olsa çok daha kalabalık olur. Hatta Türk kafilesi bak burası. Türk kafilesi. Prag'ın en ünlü yerlerinden birine geçiyoruz. Aslında sadece bir kale değil burası. İçinde katedraller var, saraylar var, avlular var. Kocaman bir kompleks. 9. yüzyıldan beri orada ve zamanla Çek Krallığı'nın, imparatorluğunun ve şimdi de Cumhurbaşkanı'nın evi olmuş burası. Tepede yer alıyor burası. Şehrin böyle tepesinde, aşağısı Old Town tarafları. Tarihi köprüler arkadaşlar. Manzarası şahane buranın. Yani Çekya'ya, Prag'a geldiğinizde mutlaka burayı da ziyaret edeceksiniz. Göreceksiniz yani mutlaka. Bu arada Ukrayna bayrağı da her yerde. Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra buraya çok gelen Ukraynalılar olmuş. Dans eden ev de şurada bak. Görüyorum onu ben. Siz göremiyorsunuz ama şurada dans eden ev şu kısımda. Sarayın avlusuna doğru çıktık. Hayır şimdi Cumhurbaşkanı da burada yaşıyormuş ha. Öyle miymiş? Öyleymiş. Onu Evi buradaymış Cumhurbaşkanı'nın evi. Yazan bilgiler o internette. Vallahi güzel mekan yaşamak için de tabii. Müthiş bir yer ya. Avlusuna girdik. Avlusuna giriş falan ücretsiz bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle gidelim. Çekya'da, Prag'daki ilk videoda buraya gelmemiştim. Görememiştim. Şimdi geldim. Her yere giriş paralı arkadaşlar. Değil mi Ahmet? Evet, her tarafa paralı. Yani, normalde mesela kiliseler ücretsiz olur ya. Evet. Burada onlara giriş de paralı birçoğuna. Yani ben genelde hep kilisede bedava girdim bu arada ama burada çok girmemiş olabilirim belki. Ha. Ya Avrupa'nın Bakmadım. birçok yerinde aslında kiliselere de bedava gidiyorsun katedrallere. Hep Hiç bedava sıkıntısız. aslında, evet. Ama burada birçok nokta istiyor, ücret istiyor. Ya zaten en büyük geçim kaynağı ülkenin turizm neredeyse turizm. ya. Tarım da var burada. Tarım da var, sanayi de var. Sanayi de varmış, evet. Vardı işte, Skoda vardı bunlar ama Evet. sattılar onu. Arabalar, göreceğiniz arabaların birçoğu burada Skoda marka arkadaşlar. Skoda. Fabrikası varmış burada. Ama Almanlara satmışlar. Ahmet öyle söylüyor. Oo kalabalık. Cumartesi diye. Pardon. Kalabalığa bakın ya. Tam hafta sonu bir de. Evet. Saraylar yukarılarda olur bilirsiniz ki arkadaşlar. Fethedilmesi zor olan yerleri yaparlar genelde. Burası da bir tık yukarıda. Senin yaptığın iş Ahmet, ben biraz baktım. İnanılmaz iyi abi. Instagram'dakileri Yani inanılmaz iyi Depreyeceğim. yani. Yapılamayacak, yani çok kolay bir iş değil o. Çok zor bir iş, çok saygı duyuyorum. Hatta birkaç görüntü iznin varsa koyayım buraya, baksınlar neler yaptığına. olur, tabii. Ya yapay zekayla adam öyle şeyler üretmiş ki şaşırırsınız arkadaşlar. Burada da zaten onun üzerine bir şirkette çalışıyoruz hemen hemen herhalde. Aslında benim için görsel efekt yani bildiğimiz geleneksel dizi ve filmlerde yaptığımız görsel efektler ama şimdi yapay zeka ile birlikte ya bizim eskiden böyle belki yıllarca yapamayacağımız şeydi yani yıllarca sürecek şeyleri şu an böyle çok kısa da bir günde belki birkaç saat üretmeye başladım. Ben de azıcık bunları test etmeye başladım. Hani yapay zeka ile neyi ne kadar iyi yapabiliriz diye. Çünkü her gün gelişiyor. Mesela bizim bir ay önce yapmaya zorlandığımız şey şu an artık yeni bir şey çıkıyor ve artık kolayca yapıp üretebiliyoruz. Evet. Ben de bunun üzerine artık bir sayfa açtım ve yani gelişen teknolojiyle hani
yapay zekayı kullanarak böyle iyi kaliteli videolar üretmeye çalışıyoruz aslında. Amacımız o. Gelecekteki iş bu ya aslında, iş kollarından birisi yani. Çünkü sürekli gelişen bir sektör. Her gün gelişen bir sektörde sürekli kendini geliştirip içinde kalman lazım aslında. Ben Instagram'ını da koyarım buraya da arkadaşlar bakar. Hatta Ahmet'in şu an çalıştığı şirket kapanacak herhalde. Ya şu an burada çalıştığım şirket, süpervizörlük yaptığım şirket kapanmak üzere. Gene çünkü bizim sektörde etkilendi bu son ekonomik krizlerden. Bizim sektör, bütün olarak bizim sektör. Evet. Kapanmak üzere. Ben de şimdi yeni iş bakıyorum veya işte burada kalmak için bir vize türüne devam etmem lazım. Başka bir vize türüne geçmem lazım. Ya benim Prag'dan izleyenler var, ben biliyorum Çekya'dan da. Eğer vize işleriyle böyle ilgilenenler ya da Ahmet'in iş kolunda bir bilgi, fikri, eşi dostu olanlar, vize konusunda Ahmet'in böyle kısıtlı süresi var. Evet. Uzatmamız lazım onu. Evet, bir 2-3 ay gibi bir vaktim var. Bakalım. Evet, varsa kimseler lazım bu konuda, ricam Ahmet'in Instagram'dan Ahmet'e bir ulaşıp en azından bir fikir alışverişi de olursa seviniriz. Desteğe ihtiyacımız var bu konuda arkadaşlar. Evet, teşekkürler. Onu yazalım. Aşağı iniyoruz şimdi. Şehrin merkezine ineceğiz şimdi. Güzel esiyor. Şu binaların şıklığına bakın ya. İnsanların neden Prag'ı bu kadar çok sevdiğini Prag'ı gezince anladım ya. Gerçekten çok tatlı, çok tarihi bir şehir yani. Gözünüzü doyurur arkadaşlar. Hiç böyle ama şuraya gideyim, buraya gideyim yapmadan bile, haritayı açmadan bile bodozlama çıkın, hadi alın. Yani yürüyün, kulaklığınızı takın, yürüyün şehirde. Muazzam yerler görürsünüz yani, eminim. Kalenin de bu taraftan görünüşü arkadaşlar burası. Kilise. Kilise mi bu? Aynı zamanda kale. Kalenin içi burası. Kalenin içi direkt. İşte her şey var kalenin içinde. Kiliseler var, saraylar var. Her şey var. Çok da tur var. Çok tur gelmiş. Şehri yukarıdan bir göstereyim mi size arkadaşlar? Böyle kalenin yukarılarından. Şöyle. Bakın zaten ben drone görüntüleri koydum, genelde görmüşsünüz şehri de ama bu kaleden aşağı doğru inerken merkeze doğru böyle bir manzara seyir terası var. Buradan şehri görebiliyorsunuz. Köprüyü, Kars Köprüsü şurada şu kısımda. Şehir gerçekten açık hava müzesi gibi. Prag çok güzel bir şehir. Şimdi şehir çok güzel deyip duruyoruz ya, adamlar bir de bak şu tramvaya bak. Şu eski tramvay bile çok tatlı bir hava yaratmış yani. Kaldırmamışlar bu tramvayı. Kullanıyor insanlar. Burası da arkadaşlar opera binası. Dün de buradaydık biz de. İnsanlar o kadar şık giyinmişlerdi ki kesin bir gösteri vardı. Geçiyorlardı içeri doğru. Güzel bir bina burası da, opera binası. Biz şimdi kaleden aşağı doğru indik. Kale şu tepede kaldı, şu yukarıda. Tam şu kısımda kale arkadaşlar. Köprüden geçtik. Aşağı doğru gidiyoruz. Old Town tarafına doğru. Böyle lüks mağazaların olduğu yer de burası, bu kısım arkadaşlar. Alışveriş caddesi de çok böyle Prag meydanında, merkezinde. Yani her noktada her mağazayı bulabilirsiniz. Alışverişe meraklı ablalarım varsa mutlu ayrılırlar burada. Tabii fiyatlar konusunda emin değilim, bilmiyorum. Burası da dümdüz o Old Town'a doğru, Saat Kulesi'ne doğru çıkıyor. Ama yolda böyle bir polisler var. Sanırım bir koşu maraton vardı bugün Prag'da. Ondan kaynaklı yoldan arabalar çok az geçiyor. Yolların genelini kapatmışlar. Ama bak şehre bak. Senin Türkiye'den gelecek arkadaşlara bir tavsiyen olur mu? Gelmeden önce mesela yurt dışına yerleşmek istiyor. Aha. Biri Çekya olacak mesela. Nasıl bir tavsiye verirsin onlara? Ya önce bence psikolojik olarak insanların kendini bir hazırlaması lazım. Yani sadece hani şehir değiştireceğim değil de psikolojik olarak hani daha az arkadaşım olacak, çevre daha sakin olacak. Dil konusunda, anlaşma konusunda zorluklar çekebileceğini bilmesi lazım en çok. Çünkü zaten diğerleri yani bir şekilde aşılıyor da o psikolojik muhabbette insanın kendi içinde bitebileceği bir iş. Evet, doğru. Öyle bir şey var. Diğer her konu, işte ev konusu, iş konusu bir şekilde yolunu buluyor zaten hani. Artıları, eksileri Çekya'da mesela Türkiye ile. Senin Türkiye'de sen eski iş yerinden hemen aynı meslekteydin, aynı iş yapıyordun. Aynı iş yapıyordum. Aynı iş yapıyordun. Farklı Burada bir da. şirketteydin sadece. Evet. Şu andaki şirket mesela iş yerleri arasındaki farkı da iki tane aynı sektördeki firmada ayrı ayrı çalıştın. Evet abi. Farklar ne abi? Var mıdır farklar? Yani burada insana daha çok değer veriliyor, onu fark ettim. Türkiye'de için çalışma şartları çok zor. Çok çalıştırıyorlar. Burada hafta sonu çalışma cidden çok ekstrem bir olay. Yani isterken adamlar rica ediyor, çalışır mısın diye soruyor ama Türkiye'de mecbur çalışacaksın yani. Hani onun diğer türlüsünü bile düşünemezsin. Buranın avantajı o, iş konusunda daha rahat. Yani bir de ben aynı sektörde çalıştım, biliyorum, kıyaslayabiliyorum şeyleri. Buradaki çalışma kendine zaman ayırabiliyorsun kesinlikle. Hani sadece Türkiye'deyken çok çalışıyordum, hep çalışıyordum. İş odaklıydım yani. Hayatımın büyük kısmını kaplıyordu. Burada kendime zaman ayırıp daha farklı işler de yapabiliyorum. İşte o Instagram sayfası gibi. Hani Türkiye'de olsa onu yapamazdım mesela. Bizde şey var gerçekten. Bizim
Yani genelleme yapmadan söyleyeyim ama Türkiye'de arkadaşlar ben de 6 sene özel sektörde çalışmıştım. Yani bir girdin ya, maaşlı elemansın ya senden her imkanda faydalanması geliyor insanların. Bir de ya gerçekten bana her şeyi yapma, her şeyi bilme diyor insanlar, tamam mı Türkiye'de? Çünkü yavaş yavaş bu suistimale doğru gidiyor. Türkiye'de Evet. bu çok var yani gerçekten. Çalışma şartları konusunda tabii ki çok anlayışlı, çok güzel müdürler, insanlar, patronlar da var ama onun tam tersi de var. Ya inanılmaz yani. Hafta sonu falan dinlemeden, yani bak benim müdürüm çok önem verirdi ona. Hafta sonu bana mail bile atmazdı, biliyor musun? Çok önemli bir şey aslında. Mail çok bile önemli, atmazdı. Çok önemli bir şey. Hafta sonları şey yapmazdı. Evet. İzin günlerinde rahatsız etmezdi. Çünkü abi iş yani sonuçta işle ilgili bir şey aklına takıldığı zaman, tam bir hafta sonu böyle rahat edeceğimiz zaman da aklına bir sorun geliyor ve aslında tekrar stres olmaya başlıyorsun. Tatil gününde aslında. Türkiye'nin de buranın eksi yönü sağlık sistemi falan Türkiye kadar iyi değil kesinlikle. Yani Türkiye'deki kadar böyle kolay değil. Daha zor, daha hastaneler falan daha eski. Türkiye kesinlikle çok çok daha iyi o konuda. Ya ben bizim ülkemizdeki, Türkiye'deki bunu deneyimlediğim için söylemiyorum. Burada yani Avrupa'da ya da başka ülkelerde yaşayan insanlardan duyduğum kadarıyla söylüyorum. Türkiye'de en beğendikleri şey hep sağlık sistemi. Sağlık çok çok iyi. Sağlık sistemini çok beğeniyorlar Türkiye'de. Tabii şey de var. Bizde de artık bir sıra alıyorsun, sana aylar sonraya sıra verebiliyor bazı işlemlerde ama ya sağlık sistemi buralarla kıyasladığımda gerçekten çok başarılı Türkiye'deki. Yani Türkiye'de onu çok güzel oturtmuşlar. Zamanla nasıl yaptılarsa Avrupa'nın bir tık, yani özellikle yani bilmiyorum bütün Avrupa'da yaşamadım ama yani Almanya'da, ablam Almanya'da yaşıyor mesela, o da söylüyor. Yani Türkiye'ye gidiyor çok çok daha iyi diyor yani. Sağlık sistemimiz. Evet. Biz de burada deneyimledik. Bunu sadece senden değil, gerçekten dışarıda yaşayan birçok insandan duydum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Dışarıda yazanlar özellikle yazarsa sevinirim. Dün bunlar mesela kapalıydı. Kapalı mıydı Evet, ya? Bugün dün açılmış o zaman. Bunlar kapalıydı. Bugün açık. Bir pazar arkadaş, hafta sonu açıyorlar belki de, bilmiyoruz. Orada böyle insanlar bir şeyler satıyor. İşte içecek, yemek, sosisli, mosisli. Gelip bir tam Old Town'un tarafları buralarda. Kalabalık da şehir ya, hafta sonu diye. Şöyle göstereyim size Prag'ı. Ya kışları da genel olarak herhalde burada tadilat oluyor arkadaşlar ya. Yaza hazırlık mı yapıyorlar? Yani birçok noktada, birçok turistik noktada tadilat oluyor. Vinçleri görüyorsunuz her yerde. Saat kulesi de şurada. Burası hemen. Astronomik saat kulesi de Prag videosunda gezmiştik. Genelde Şurada zaten arkadaşlar. pazarlayıp yani buraya kuruyorlar. Bir de ileride o sizin gördüğünüz diğer meydana kuruyorlar. Christmas Market de buraya kuruluyor. Çok yoğun oluyor. Christmas burada çok yoğun geçiyormuş. Çok en yoğun. kalabalık şehirlerden birisi Prag'mış herhalde o konuda. Yani normalde hep yazın kalabalık olur böyle turistik yerler falan. Burası kışın, özellikle Christmas tatilinde aşırı kalabalık oluyor. Yoğun. Çok yoğun oluyor. Atmosfer çok güzel şehirdeki ya. Gerçekten atmosfer çok şık ve çok güzel yani. Kendinizi böyle mutlu hissediyorsunuz. Farklı bir yerde gibi hissediyorsunuz. Demek ki hava güzel olduğunda buranın kalabalıklığını düşünemiyorum ben. Tam merkezde böyle bir yere oturduk. Kahve tatlı yapalım diye de arkadaşlar. Hem de ben size fiyatları, kahve burada. Cappuccino fiyatları söyleyeyim size. Cappuccino 75 kron. Yani 1'e 1.65. Ya 1 kron 1 lira 65 kuruş falan arkadaşlar. Euro olarak da 1 euro 25 kron. Hemen hemen. Siz de kafadan hesaplarsınız. Çok değiştiği için bu geldiğinizde en azından kron söyleyeyim, gelen arkadaşlar öyle şey olsun. Mesela bir flat white içmek istediğiniz bir kahve 120 kron. Espresso 79.80. En düşük 75'ten başlayıp 120'ye kadar gidiyor kahveler. Bilginiz olsun, kron olarak. Yani 3 Euro'dan başlayıp 5-6 Euro'ya kadar gidiyor arkadaşlar. 3 kahve 2 tatlı 550 kron. Onun en azından fiyatını söyleyeyim size ben. Çok turistik bir noktada. Şimdi Ahmet ve Gamze'ye şey soracağım ben. Çekya'ya böyle ilk geldiğinizde sizi en çok şaşırtan şeylerden biri var mıydı? Şaşırtan bir şey oldu mu? Önce Gamze'ye soralım. Ya biraz ilk etapta insanlar biraz soğuk geldi bana. O biraz şaşırttı. Bir de onu söylenir mi bilmiyorum ama yani yemek yiyoruz, tramvayda gidiyoruz ve sürekli bir sümkürme sesleri. Çok mu var? Sürekli onların kültürü olmuş artık. Ha. Ve hani bu bizi rahatsız ediyor ama onların arasında bir problem yaratmıyor. Olmuyor. Sen Gamze buraya ilk geldiğinde alışabildin mi? Uyum sürecin nasıl oldu? Ben ilk geldiğimde çok soğuktu geldiğimde. Ben soğuktan pek hoşlanmam. O yüzden hani biraz alışma sürecim uzun sürdü.
3-3.30 gibi hava kararıyordu. Ben güne yeni başlıyorum, hava kararıyordu. O yüzden yani biraz alışmam sıkıntılı oldu ilk başlarda ama yazla beraber her şey daha Güzel oldu. güzel oldu, evet. Yemekler? Sen kendin gerçi yemekleri yapıyorsun herhalde. Türk yemeklerini gene evde yapıyorsun. Yapıyorum. Yani burada yemek kültürü bence pek yok. Genelde böyle tatsız oluyor yemekleri bize nazaran. Biz daha çok acılı, baharatlı şeyler tüketiyoruz. Bunlar düz mantık. Yani genelde evde yapmayı tercih ediyoruz. Daha güzel. Sen Ahmet, şöyle bir soru daha geldi aklıma da. Türkiye ile Çekya'yı kıyasladığında böyle günlük hayat, yaşam açısından, sosyal hayat bakımından böyle farklar, aklına gelenler. Yani aslında Türkiye'de olan her şey burada da var. Yaklaş biraz. Türkiye'de Heh. olan her şey burada da var. Burada olan her şey hemen hemen Türkiye'de de var. Ulaşılabilirlik belki bir tık. Yani burada daha kolay bazı şeylere. Türkiye'de ulaşmak bir tık daha... Ya mesela en basitinden burada mesela Türkiye'de İstanbul'dan geldim. İstanbul'da bir doğaya gitmek için bile çok mücadele etmen lazım. Yani bir ormana gideyim, bir parka, bahçeye gideyim. Ulaşmak çok Evet, zor bu mesela. çok önemli. Araban olması lazım ki çok rahat gidip gidebilsin. Bir de çok trafiği çekersin mesela. Burada her yerde var. Her tarafta var mesela. Park, bahçe. Eğlence isteyenler için eğlence alan şeyleri de var. Buranın mesela gece hayatı da çok iyi. Buraya diyorlar. Mini Berlin diyorlar. O kadar. Evet, o kadar. Berlin'i düşünün ne kadar iyi. Ne kadar meşhur Evet. o konuda. O yönden de iyi aslında. Bütün olanakları da var. Şöyle bir o zaman sana şu anki yani imkanlarını Türkiye'de sağlıyorum. Tamam. Döner miydin? Dönmezdim. İstemez miydin? Çünkü aslında yani birçok faktör var aslında. Hani şu an daha sıkılsam belki memlekette özlemi olsa içimde dönerim belki. Tek ihtimal o. Onun dışında ama hani burada yaşamak çok çok daha rahat. Hani bir şey fazlalığından veya eksikliğinden değil de yaşamak çok daha rahat burada. Hani hayat daha kolay ilerliyor bir tık baktığında. Yani Türkiye'de bir zorluk çekiyorsun. Burada o zorluk daha az bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir de demin şeyi konuştuk. Güvenlik olayını. Güvenlik muhabbeti de çok var. Mesela burada yani deprem olmuyor yani. Deprem binalar da sağlam. Hani en basitinden depremden ölme diye bir derdin de yok mesela. Türkiye'de sallanıyorsundur. Ben Antalya'da doğdum, büyüdüm. Orayı biliyorum. İstanbul'da yaşadım. İzmir'de de sürekli deprem oluyor. Türkiye'de azıcık hayatta kalmak şans işi. Bir şey var yani. Öyle. Buralarda- İnsana olan değer ne yazık ki iyi seviyelerde değil ülkemizde. Değil. Onu ben Japonya'yı falan gezince çok iyi anlamıştım. Japonya'ya geçsen var ya, insana olan değeri bir görsen böyle aklın şaşar yani. Tahmin edebiliyorum. Gezmedim Gerçekten. ama duydum yani çok. Türkiye'de ekstra bir tık o yönde bir sıkıntı var bence. Riskli. Riskli, bir tık riskli Evet. hayatta kalmak. Burada Prag'ın ilk videosunda ben ortalama asgari ücretten bahsetmiştim ama herhalde benim baktığıma göre 20.000 Çekya kronu gibi. Ama genelde o fiyatlara çalışmıyorlar. Yani en düşüğü ama hani sanırım böyle kafede falan çalışanlar genelde ortalama hani minimum yine 25.000'den falan başlıyor sanırım. 25.000. Krondan başlıyor, Evet, 25.000 krondan. Ya başlıyor. o da aslında nereden 25.000 kron 1000 euro yapmıyor mu? Evet, tam 1 Değil milyon mi? falan yapıyor. Yetmez o aslında böyle Yetmez. mesela senin ev kiran 1100 euro falan Evet, gibi. evet. Az aslında. Daha farklı bir iş gerekiyor herhalde. Daha farklı Ya- bir iş kolu. Yani bir de zaten aileysen falan zaten yetmez. Tabii çok zor. Ya ama o orana çalışan sayısı acaba nasıl? Ona da bakmak Ona lazım. da bakmak lazım. Yüzdesel evet. olarak Doğru. kaç acaba? Çünkü Onlardan tam emin değiliz. Türkiye'de var hani asgari ücret çoğunluğu ilgilendiriyor da burada o kadar çok çoğunluğu ilgilendirmiyor. Yüzdesel olabilir. olarak çok çalışmıyor olabilir asgari ücreti. Evet. Evet. İşte polisler böyle hızlı gidiyor bak sürekli. Hem hızlı gidiyorlar hem de yani gidiyor, olaya bir varıyor, hiçbir şey yok. Yok, evet, azıcık şov. Şov yapıyor ya, hiçbir şey yok. Şöyle bir soru daha soralım. Avrupa'dayız. Tamam. Orta Avrupa burası da. Doğu Avrupa diye biliniyor bazı insanlar tarafından ama aslında bir Orta Avrupa ülkesindeyiz. evet, Çekya. kesinlikle. Ya da Çek Cumhuriyeti diyelim. Çekya'da böyle Türkiye'ye kıyasla daha iyi bulduğun olumlu yönde şeyler var mı? Mesela ne gelir aklına sorsan? Ya ulaşım konusu çok iyi burada. Yani Prag üzerinde söylüyorum bunu tabii. Prag'da ulaşım çok rahat. Arabaya hiç gerek yok şehir içinde. Yani her tarafa toplu ulaşımda çok rahat ulaşıyorsun. Hatta çoğu insan da yani günlük hayattan işe giderken falan genelde tramvayı falan çok kullanıyorlar. Hani öyle arabam olsun da işe gideyim. Sadece atıyorum Prag dışında yaşayanlar, dışarıdan başka kasabalardan gelenler için falan araba şart tabii. Ama genelde burada araba fiyatları da ucuz. Çok pahalı değil herhalde. Değil yani uyguna da araba alabiliyorsun. Tabii çıkıyor istediğin Bütçene fiyatlar. bağlı. Bütçene bağlı ama hani cebinde çok fazla para yok. Ufak da bir araba alıp işini görebilirsin yani. Sosyal hayat diye sorsam. Benim Yani- gördüğüm, ben 2 gündür buradayım Prag'da. Abi çok hareketli sosyal hayat.
Çok canlı. Sürekli buluşuyorlar zaten. İş çıkışları falan özellikle çok buluşuyorlar. Cuma günleri çok özel. Cuma günleri mutlaka iş Dışarıda. çıkışı herkes çıkıyor, bir toplanıyor. Yani toplanıp birlikte gidip bira içmeye falan çok bayılıyorlar. Seviyorlar. Bizim şirkette de sürekli hani bir toplanalım da bir bira içelim havası var sürekli yani. Herkes bir Vakit geçirmeyi seviyorlar oluyor. dışarıda. Evet, güzel oluyor. Sohbet, muhabbet ediyorlar. Bir etkileşim oluyor. Günün yorgunluğunu atıyorsun. Atıyorsun, evet, yani sohbet, muhabbet Evet, ediyorlar. güzel bir şey. Ve burada da var, mesela Türkiye'de buluşunca siyaset konuşuyorsun. Hemen konu siyasete kayıyor. İkinci konu hemen siyaset oluyor ya da futbol oluyor zaten. Burada ne? Bunlar da işte, ben de onu sordum bugün. Siz dedim, hani siyaset falan konuşuyor musunuz? Yok dedi, konuşmuyoruz dedi. Yani alakaları bile yok buradakiler. Bilmiyorlar bile. Ya bizde burada sorsan belediye başkanı adını bilmeyebilirler. Bilmezler. Hiç o şeylerinde de, umurlarında değil. Sen yani. bana Mehmet Şimşek'in yardımcısını sor söylerim yani şu an. Değil mi? O kadar biliyorum. 5 yaşındaki çocuk bile ekonomi Vallahi. kötü, iyi diyor, kötü diyor. Şimdi arkadaşlar böyle Prag'a gelmişken burada yaşayan arkadaşlarla sohbet muhabbet etmek istiyordum. Ahmet ve sevgili eşi bize yardımcı oldu sağ olsunlar. Böyle bir tık röportaj gibi olmuş olabilir ama buradaki insanların da düşüncelerini merak eden insanlar oluyor. Kimisi siz belki merak etmiyorsunuz ama bir de merak eden insanlar da oluyor. Çünkü Instagram'da soru sordum ben ne çekeyim Avrupa'da diye. Özellikle orada yaşayan Türklerle alakalı sohbet, muhabbet, duygu ve düşüncelerini merak ediyorlardı. Anladığım kadarıyla sen mutlusun abi. Ben mutluyum yani aslında ben Türkiye'de de mutluydum. Yani mutsuz değil, Türkiye'de mutsuzdum, buraya geldim mutlu oldum diye. Türkiye'de de mutluydum. Ama dediğim gibi burada yaşamak çok daha rahat yani Türkiye şartlarına göre. Daha keyif olarak yaşıyorsun Evet, herhalde. daha keyifli olarak yaşıyorum. Anladığım Yani kadarıyla. çok değil. Sadece dediğim gibi yaşamak daha rahat olduğu için yani en basitinden ulaşım bile İstanbul'da büyük bir sorundu benim için mesela. Çok yani bir normal. yerden bir yere gitmek, taksi bulamıyorsun İstanbul'da. 6 sene yaşadım, cidden taksi her zaman sıkıntıydı İstanbul'da. Hiçbir zaman da olmadı yani. Hatta taksi bulmadım yani. Bir de Prag müthiş bir şehir yaşamak için. Çok, Bence benim çok, gördüğüm çok. kadarıyla yani. Çok tatlı Ahmet bir şey. dediğim gibi yapay zeka ile çok yoğun ilgileniyor. İnanılmaz güzel kaliteli işleri var. Hatta yapay zeka ile alakalı bir Telegram grupları da var. Evet. Onun Instagram adresine girdiklerinde görürler. Orada evet, bizim sayfamda hemen Telegram adresi de var. Yani ilgilenen varsa gelip katılabilir. Orada insanlar yardımlaşıyor. Ya da çünkü sana mesaj atsın. mesaj da atabilirler bana. İlgilenen arkadaşlar çünkü her geçen gün daha fazla insan kullanmaya başlıyor artık. Herkes birbiriyle orada herkes şeyini paylaşıyor. Kendi yaptıklarını paylaşıyor falan. Sana Amatörce de ulaşırlar. olsa mutlaka ulaşın. Teşekkür İsteyen ediyoruz. varsa. Biz teşekkür ederiz. Çok sevindik. Yani hem evinizi açtınız bize hem de sohbetinizi açtınız. Gamzeciğim sağ ol. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bize de Değişik oldu. Biz çok mutlu olduk sizin ağırladığınız Yine görüşeceğiz için. inşallah. İnşallah. Yine görüşeceğiz. O zaman görüşürüz diyelim. Bir el sallayın. Sevgili eşim de Bay bay. burada. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.